Ben 10 hepimize çocukluk nostaljisi yaşatan ama bazen karanlık ve ürkütücü anlarıyla da tüylerimizi diken diken eden bir çizgi diziydi. Peki bu masum görünen serinin aslında korku dolu bölümleri olduğunu biliyor muydunuz? Bugün Ben 10'in en ürkütücü anlarına göz atacağız. Korkutucu yaratıklar, ürkütücü sahneler ve tedirgin edici olay örgüleriyle dolu bu bölümler Ben 10'in aslında ne kadar karanlık olabileceğini kanıtlıyor. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada bunu son videolarımda çok dile getiriyorum. Hatta geçen günkü canlı yayında da söylemiştim. Instagram'daki yayın kanalımıza katılmayı unutmayın. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Korku dolu ilk bölümümüz Ben 10 Klasik serisinin 1. sezon 4. bölümü, yani Kalıcı Emekleri katlı bölümü. Hatta hatırlarsanız bu bölüm hakkında özel bir videoda yapmıştım. Bölümü kısaca özetleyecek olursam Ben Tennyson, Gwen Tennyson ve Büyük Baba Max Verate'yi ziyaret etmek için emeklilerle dolu bir kasabaya gidiyorlar. Bölümün başlarında her şey normal gibi görünse de ilerleyen dakikalarda Ben Tennyson burada yaşayan yaşlı insanların tuhaf davrandığını fark etmeye başlıyor. Ben Tennyson'ın araştırmaları sonucu Limax adı verilen kötü niyetli şekil değiştiren uzaylıların burada yaşayan yaşlı sakinleri kaçırarak onların yerine geçtiğini ve daha sonra onları yemek için sakladıklarını öğreniyorlar. Bölümün sonunda Ben Tennyson Omnitrix'i kullanarak bu tehdidi durdurmaya çalışıyor ve kısmen de olsa başarılı oluyor. Bölüm boyunca yaşlı insanların donuk hareketleri ve aniden garip ifadeler takınmaları, özellikle gözlerini kırpmamaları ve donuk bakışları bölüme ürkütücü bir hava katıyordu. Limax adlı yaratıklar gerçek formlarını gösterdiklerinde yapışkan, böcekvari ve çirkin yaratıklara dönüşmüşlerdi. Özellikle son sahnelerde Ben'in gözleri önünde bu yaşlı insanların yüzleri eriyor ve altından tiksindirici bir yaratık ortaya çıkıyordu. Bölümün ortalarında Ben Tennyson ve Gwen bu yaratıkların gerçek kimliklerini öğrendikten sonra yaratıklar tarafından sıkıştırılmış ve kaçmaya çalışmışlardı. Ve doğruyu söylemek gerekirse iki küçük çocuğun bir kasaba dolusu yaratık tarafından kovalanması gerilim dolu bir andı. Baktığımızda insan gibi görünen yaratıkların aslında sahte olmaları fikri klasik bir vücut hırsızları korku temasını taşıyordu. Gerçek olmayan insanların arasındayken kendini güvende hissedememek psikolojik bir korku yaratıyordu. İyiydi ama galiba dikkatinizi böldüm. Şimdi gönüllü olmaya ne dersiniz? Evet, aranızdan gönüllüler bekliyorum. Hayat dolu. Şimdi Çocuklar için korkutucu olabilecek diğer bir bölüm ise 1. sezon 9. bölümde, yani Son Gülüş adlı bölümdeydi. Bu bölümü eğer küçük bir çocukken izlediyseniz eminim belli bir süre palyaçolardan ürkmüşsünüzdür. Baktığımız zaman sadece Ben 10 serisi için değil, pek çok farklı yapımda palyaçolar her zaman korku unsuru olarak karşımıza çıkıyordu. Bu bölümde ise Ben, Gwen ve Max bir karnavala gidiyorlardı. Ancak karnavalda bir şeyler ters gidiyordu. Bölümde insanlar ortadan kayboluyor ve tuhaf bir palyaço olan Zombozo eğlenceyi bir kabusu çeviriyordu. Zombozo dediğimiz karakter insanların mutluluklarını emerek kendini güçlendiren bir varlıktı. Zombozo'nun tasarımı klasik korku filmlerindeki palyaçoları andırıyordu. Bozuk dişleri, soluk cildi ve ürkütücü kahkahasıyla izleyiciyi rahatsız edici bir his veriyordu. Aynı zamanda bölüm içinde Gwen Zombozo tarafından yakalanmış ve onun cihazına bağlanarak enerjisi emilmeye başlamıştı. Bölümde Gwen'in yüzünün solması ve halsizleşmesi oldukça rahatsız edici bir sahneydi. Ayrıca Ben Tennyson palyaçolardan korktuğunu fark ediyor ve bu korkusu tüm bölüm boyunca devam ediyordu. Zombozo'nun gölgeler içinden aniden çıkması ise insanda derin bir etki yaratıyordu. Düşündüğümüz zaman palyaçolar birçok insan için doğuştan gelen bir korku unsurudur. Ayrıca Zombozo'nun insanların mutluluğunu çalarak onları depresif ve bitkin hale getirmesi hem fiziksel hem de psikolojik bir korku yaratıyordu. Bırak beni! Benden kaçamazsın. Her zaman kahraman. Ne potansiyel hesabı. Bir şey aramak ister misin?
Beni tut. Diğer bir korkunç bölümümüzse elbette Ben 10 serisinin 2. sezon 11. bölümü, yani Gölge Hayalet Korkuttu bölümüydü. İster Gölge Hayalet deyin, isterseniz The Scarel deyin, bu karakterin olmuş olduğu tüm bölümler gerçekten ürkütücü ve kasvetliydi. Bu bölümde Ben Tennyson'ın Omnitrix'teki hayalet uzaylı formu olan Gölge Hayalet Omnitrix'in kontrolünden çıkıyor ve gerçek dünyada serbest kalıyordu. Ayrıca bölümde Gölge Hayalet'in Ben Tennyson'a saldırması ve onu ele geçirmek istemesi, bu sırada da yaratığın geçmişi açığa çıkıyordu. Doğruyu söylemek gerekirse bölümün büyük bir çoğunluğu fazlasıyla korkunçtu. Ancak Gölge Hayalet'in gerçek formunu göstermek için deri tabakasını sıyırıp altındaki korkunç iskeletimsi halini ortaya çıkardığı sahne, doğruyu söylemek gerekirse işte bu sahne oldukça korkunç ve tüyler ürperticiydi. Özellikle Ben Tennyson'ın geceleri uyanıp garip fısıltılar duyması ve aynaya baktığında Gölge Hayalet'in yansımasını görmesi, işte bu tür sahneler korku filmlerindeki klasik hayalet unsurlarını andırıyordu. Demin de söylediğim gibi Gölge Hayalet'in beyin vücudunu sızmaya çalışması ve bedenini ele geçirmek istemesi, işte bu sahnelerde beden kontrolü ve bilinç kaybı korkularını tetikliyordu. Baktığımızda Gölge Hayalet klasik bir hayalet ve beden ele geçirme hikayesine dayanan bir karakterdi. Ayrıca yaratığın tasarımı ve konuşma tarzı ürkütücü bir atmosfer yaratıyordu. Dahi Mumya'nın işini onun adına yaptın. Evet. Bir konuğumuz var. Serinin 3. sezon 8. bölümde, yani Sargılar İçinde adlı bölümde Büyük Baba Max, Ben ve Gwen'e çalışma hayatının zorluklarını öğretmek amacıyla onları bir çiftliğe götürüyor. Ancak çiftlikte mumya benzeri garip bir yaratık dolaşıyordu. Bu yaratık aslında uzaylı bir varlıktı ve Ben Tennyson'ın Omnitrix'ini kullanarak onunla yüzleşmek zorunda kalmıştı. Gece vakti çiftlikte aniden beliren mumya sessiz ve tehditkar hareketleriyle izleyiciyi tedirgin ediyordu. Bölüm içinde parçalanan mumyanın kendini tekrar bir araya getirmesi onun yenilmezliği konusunda korku yaratıyordu. Ayrıca mumyanın Ben ve Gwen'e yaklaşması ve onları köşeye sıkıştırması gerilim dolu anlara sahne oluyordu. Bildiğimiz gibi klasik mumya teması eski korku filmlerinden aşina olunan bir unsur olup bilinmeyen ve tehditkar varlıkların yakınlarında olması fikri izleyicide endişe yaratıyordu. Ayrıca mumyanın durdurulamaz olması çaresizlik hissini pekiştiriyordu. Bunlar hepsi. Tekrar düşün. Ha. Son olarak Ben 10 Klasik serisinin 3. sezon 9. bölümünde, yani Doğal Olmayanlar bölümü de fazlasıyla korkunçtu. Bu bölümde ise bizim Tennyson'lar bir beyzbol maçını izlemeye gidiyorlar. Ancak yine bizim Ben Tennyson bu beyzbol maçında tuhaf şeyler yaşandığını fark etmeye başlıyor. Beyzbol oyuncularının robotik ve garip davrandığını anlamaya başlıyorlar. Gerçekte bu oyuncular aslında uzaylı bir tehdidin parçasıydı. Bölümde insan gibi görünen oyuncuların bir anda yüzlerinin açılması ve altlarından metalik böcek var yaratıkların çıkması fazlasıyla ürkütücüydü. Ayrıca Ben Tennyson robotların onu yakalamaya çalıştığı bir sahnede boş bir stadyumda kovalanırken robotların hareketleri ve soğukkanlılıkları tehdit hissini arttırıyordu. İnsanlar bu uzaylı tehdidin etkisine girerek kontrolsüz ve tepkisiz hale gelmişlerdi. Zihin kontrolü teması, korku unsuru güçlenmişti. Açıkçası bölüm içindeki zihin kontrolü ve insan formundaki yaratıklar gerilim ve paranoya hissini arttırıyordu. Ayrıca insanların sahte versiyonlarının olması izleyiciye rahatsız edici bir atmosfer sunuyordu. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Ben 10 Klasik serisinde görmüş olduğumuz tüm ürkütücü ve korkunç sahneler hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.